Bir zamanlar gökyüzünün efendisiydi. Peki Nazi Almanyası'nın en güçlü ikinci adamı göklerden ihtişamlı hayata uzanıp oradan da zindanlara giden nasıl bir yol izledi ve neden en azından 12 yıl adam gibi düzgünce yaşadım dedi. 1893 yılında Bavyera'da dünyaya gelen Hermann Göring hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yolculuğa çıkacaktı. Babası Heinrich Ernst Göring Alman İmparatorluğu'nda genel valilik yapmış önemli bir kişiydi. Hermann Göring doğduğunda Haiti başkonsolosuydu. Babasının yakın arkadaşı olan Eppenstein ise Göring'in vaftiz babasıydı. Yahudi bir cerrah olan Hermann von Eppenstein aynı zamanda varlıklıydı ve Hermann Göring'in annesini kendisine metres haline getirdi. Bu ilişki 15 sene kadar sürmüştü. Bu çarpık ilişkiler yumağında büyüyen Hermann Göring çocuk yaştan itibaren özellikle askeri oyunlar oynamaya bayılıyordu. 11 yaşından itibaren yatılı okula gönderildi ve sert bir disiplin altında yetişti. 16 yaşında mezun olunca Berlin'de askeri akademiye gitti. 1912 yılında Prusya ordusuna girdiğinde Avrupa kıtasını cehenneme çevirecek Birinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyuluyordu. 1914 Ağustos'unda Cihan Harbi başladığında Göring teğmen olarak savaşa katıldı. Ancak sağlığı nemli siper savaşlarına el vermedi ve hastaneye kaldırıldı. Aslında Göring'in gözü yükseklerdeydi. Gerçekten yükseklerde, yani göklerde olmayı hedefliyordu. Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan uçaklar onu cezbediyordu. Pilot olmak için eğitim alıp 1917'de uçmaya başladı. Hırslı ve istekli bir pilottu. 1918'de Alman Hava Kuvvetleri'nin bir operasyon birimi olan Jagdgeschwader komutanı oldu. Fakat kibirli olması nedeniyle bu birimde sevilmeyecekti. Göring göklerde tam bir katildi. Savaşta 22 düşman uçağını tek başına düşürdü. Savaş kahramanı olarak Pour le Mérite madalyası aldı. Ancak 1918'de savaş kaybedildi. İmparatorluk yıkıldı. Göring'in dünyası alt üst oldu. Peki ya sonra? Bir kahraman nasıl bu kadar karanlık bir yola saptı? Savaş bitince pilotluğa devam etti ve özel uçuşlarda görev aldı. 1922'de Almanya'da bir yandan tarih ve iktisat okurken diğer yandan siyasetle ilgileniyordu. Ve yeni kurulan dünyanın tarihini kökten değiştirecek Nasyonel Sosyalist Partisi'ne, yani Nazi Partisi'ne üye olacaktı. Hitler'in sözleri onun için bir vahiy gibiydi. Almanya'nın aşağılanmasına, Versay Antlaşması'nın haksızlığına dair her kelime Göring'in yarasına tuz basmıştı. Hemen Nazi Partisi'ne katıldı ve Hitler onu fark etti. Neden? Çünkü Göring'in sahip olduğu şey Hitler'in partisine ihtiyacı olan şeydi. Saygınlık. Bir savaş kahramanı Nazi hareketine meşruiyet kazandırabilirdi. 1923'teki Münih Bira Salonu darbesinde Göring Hitler'in yanında ilk saflardaydı. Ama darbe başarısızlıkla sonuçlandı. Göring polisle çıkan çatışmada kasığından vuruldu. Ağır yaralanmıştı. İsveç'e kaçtı ve tedavi gördü. Bu süreçte bir şey daha oldu. Acılarını dindirmek için morfin kullanmaya başladı. Bu bağımlılık hayatının sonuna kadar onu bırakmayacaktı. Kahraman pilot artık yavaş yavaş başka birine dönüşüyordu. 1933 geldiğinde Hitler tüm olanaklarını zorlayarak başbakan oldu. Almanya artık onun rotasında ilerliyordu ve Göring anında iktidarın merkezine yerleşti. Prusya İçişleri Bakanı oldu. Gestapo'yu o kurdu. Hatta bakan olarak Prusya polislerine şunu diyecekti: "Önce vurun, sonra yargılayın. Eğer hata yaparsanız sizi ben koruyacağım." Evet, Nazi Almanyası'nın korku imparatorluğunun temellerini atan kişi Göring'ti. Ama asıl gücü başka bir yerdeydi: Luftwaffe. 1935'te Alman Hava Kuvvetleri'nin başına geçti ve kağıt üzerinde muazzam bir güç yarattı. Binlerce uçak, 10 binlerce pilot. Avrupa'nın en büyük hava gücü. Göring'in yaşam tarzı da değişmişti. Karin Hall adını verdiği devasa malikanesinde yaşıyordu. Avrupa'dan çaldığı sanat eserlerini topluyordu. İhtişamlı üniformalar giymekten, mücevherler takmaktan hoşlanıyordu. Hatta evinde aslan besliyordu, popülerdi. Öyle ki 1937'de Türkiye tarafından Hava Harp Okulu'nun kuruluşunda görevlendirilmesi için davet edilse de katılmamıştı. Gösterişe ve zevkine olan düşkünlüğü efsaneleşmişti. 136 kiloya ulaşmış ve kilolarıyla dalga geçiliyordu. Alman halkı arasında Reich'ın en şişko adamı olarak biliniyordu. Ama kimse bunu yüzüne söyleyemezdi. Çünkü Göring Hitler'den sonra 3. Reich'ın en güçlü adamıydı. 1939'da 2. Dünya Savaşı başladı. Hitler Göring'i resmi halefi ilan etti ve Reichsmarschall unvanını verdi. Eğer Hitler'e bir şey olsaydı Almanya'yı yönetecek olan kişi Göring olacaktı.
zirveye ulaşmıştı. Ama kibir onun sonunun başlangıcı olacaktı. 1940 yılında İngiltere Savaşı başladı. Göring Hitler'e söz vermişti. Luftwaffe İngiltere'yi dize getirecek fakat öngörüsü gerçekleşmedi. Luftwaffe savaşın başında eziciydi. Bu başarı Göring'i aşırı bir özgüvene sürükledi. Bu özgüven Almanya'ya pahalıya patlayan hataları beraberinde getirdi. Dunkirk'te kuşatılan yaklaşık 400 bin İngiliz ve Fransız askerini havadan yok edebileceğini söyleyerek Hitler'in tanklarla karadan saldırısını durdurmaya ikna etti. Böylece süre kazanan İngilizler sonuçta 348 bin askeri kurtardı. Eğer bu birlikler esir alınabilseydi İngiltere'nin kendini savunacak ordusu kalmayacaktı. Bu nedenle Dunkirk tahliyesi hala Hitler'in yenildiği 48 saat olarak bilinir. Ardından başarısızlığın intikamı için havadan İngiltere'ye bombardıman ile yüklendi. Tüm bunlara rağmen İngilizlerin radar teknolojisi ve hava savunması Göring'in vaat ettiği zaferi getirmedi. Hitler hayal kırıklığına uğramıştı. İlk kez Göring'in sözü tutulmamıştı ama daha kötüsü gelecekti. 1942'de Stalingrad kuşatıldığında Göring yine büyük konuştu. Luftwaffe kuşatılan 6. orduya havadan ikmal yapabilir. Günde 300 ton malzeme gerekiyordu. Göring en fazla 100 ton ulaştırabildi. Sonuç 300 bin Alman askeri teslim olmak zorunda kaldı. Tarihin en büyük askeri felaketlerinden biriydi. Nazi ordusunun gücü tükenmeye ve müttefikler ortak düşmanlarına karşı birleşmeye başlayınca 1943'ten itibaren 2. Dünya Savaşı Naziler için felakete doğru yol almaya başladı. Müttefiklerin bombardımanları başladığında durum daha da kötüleşti. Göring Alman halkına söz vermişti. Tek bir müttefik uçağı Ruhr'u geçip Almanya'yı bombalarsa adım Göring değil bana Meyer deyin. Sözünün akabinde Berlin, Hamburg ve Dresden ateş yağmuruna tutuldu. Alman şehirleri yıkıldı. Kendisine karşı halkın desteği de böylece yitip gitti. Ama Göring'in en büyük düşmanı düşman uçakları değildi. Kendi açgözlülüğüydü. Savaşın gidişatında önemli hatalar yapması onu temel stratejik algılamadan yoksun olduğu izlenimi vermektedir. 1945 Nisanı. Sovyet ordusu Berlin'e yaklaşıyordu. Hitler sığınağına kapanmıştı. Göring ise Bavyera'daydı. 23 Nisan'da Göring Hitler'e bir telgraf gönderdi. Berlin'deki durumun umutsuz olduğunu, kendisinin Hitler'in yasal halefi olarak Almanya'nın kontrolünü alması gerektiğini söyledi. Hitler çıldırdı, bunu bir ihanet olarak gördü. Göring'i tüm görevlerinden azletti. Tutuklanmasını emretti. İki adamın 23 yıllık ortaklığı böyle bitti. 1 Mayıs'ta Hitler intihar etti. Göring de Amerikan ordusuna teslim oldu. Teslim olurken bile kendini önemli sanıyordu. ABD generali ile eşit şartlarda müzakere yapabileceğini düşünüyordu. Yanılıyordu. Nürnberg mahkemesinde 22 Nazi lideri yargılandı. Göring en önemli sanıktı. Suçlamaları ağırdı. Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırıma katılmak. Ama mahkeme salonunda Göring sürpriz bir performans sergiledi. Morfin bağımlılığından kurtulmuştu. 27 kilo vermişti. Zihni keskinleşmişti. Savcılarla zekice tartıştı. Sorumluluğu kabul etmedi. Nazizmi savunmaya devam etti. Diğer sanıklar ona liderlik etmesine izin verdi. Göring o kadar popüler biri haline gelmişti ki ABD askerleri ona saygıda kusur etmiyorlardı. Bir anlamda mahkeme salonunu kendi şovuna çevirmişti. Nürnberg mahkemeleri sırasında sanıklara hapishane psikoloğu Gustav Gilbert tarafından IQ testleri uygulandı. Göring'in bu testteki sonucu 138 çıktı. Bu skor onu üstün zekalı kategorisine sokuyordu. Ancak sonuç belliydi. 1 Ekim 1946'da karar açıklandı. İdam, asılarak. Göring bunu kabul edemedi. Bir asker olarak kurşuna dizilmeyi hak ettiğini söyledi. Reddedildi. O zaman son kozunu kullanma zamanı gelmişti. 16 Ekim 1946 saat 23 suları. İdam sadece birkaç saat uzaktaydı. Gardiyanlar Göring'in hücresini kontrol etti. Her şey normaldi. Saat 1.44'te gardiyanlardan biri Göring'in yatağında ağzı köpüklü şekilde kıvrandığını gördü. Çok geçti. Göring siyanür kapsülünü yutmuştu. Peki bu kapsül nasıl oraya gelmişti? 6 ay boyunca onlarca kez aranmasına rağmen nasıl bulunamamıştı? Bazıları bir gardiyandan yardım aldığını söylüyor. Bazıları eşyalarının arasına ustaca saklandığını iddia ediyor. Gerçek hala tam olarak bilinmiyor. Ama bir şey kesin, Göring son sözü söylemişti. Müttefiklerin adaletine boyun eğmeyecekti. Kendi ölümünü seçecekti. Sabah olduğunda diğer 10 Nazi lideri asılırken Göring'in cesedi morga kaldırılmıştı. Hitler'in halefi sonuna kadar kontrolü elinde tutmaya çalışmıştı. Göring milyonlarca insanın ölümünden sorumluydu. Holocaust'un mimarlarından biriydi. Avrupa'yı ateşe verdi ve sonunda adaletin önünde hesap vermek yerine kaçış yolunu seçti. Tarihin en karanlık dönemlerinden birinin ikinci adamı böyle son buldu.
Göring mi daha tehlikeliydi yoksa ona bu gücü veren sistem mi?